Hepinize merhabalar. Bundan seneler önce BBQ Pit Boys diye bir kanal var, bilirsiniz birçoğunuz. Onlarda bir burger izlemiştim. Bir iki kere de yaptım yani. Hatta Instagram'da paylaşmıştım da bunu. Aradan bayağı bir zaman geçti, unutmuşum. Geçenlerde başka bir kanalda yine benzer bir burger yapılmış. Bununla ilgili o kadar çok paylaşım geldi ki sizden. Açıkçası böyle aklıma düşürdünüz, bir canım çekti. Şimdi şu an karantina günlerindeyiz arkadaşlar. Yani böyle malzemelerimin bir kısmını difrizden falan çıkardım. İşte artık eldeki malzemelerle bir şey yapmaya çalışacağız. Lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Bugün 2 tane burger pişireceğiz. O yüzden de çok fazla kömüre ihtiyacım yok. Şöyle önceki kullanımdan kalan kömürlerim var. Bunları da değerlendirmeyi düşünüyorum. Önce şöyle dışlarındaki külünü bir atalım. Şöyle yarım kova kadar yeni kömür ekledim. Üzerine de geçen seferden kalan kömürleri ekliyorum. Her zamanki gibi 2 tane parafin tutuşturucu kullanacağım. Kömürleri üzerine koydum. Artık içeride biz işimize bakabiliriz. 15-20 dakikaya bu hazır olur. Normalde bunun ismi Birken Burger diye geçiyor. Ya bunu sadece şekil verirken bir bira kutusu kullanmaktan kaynaklanıyor bu isim. Ben de bugün eldeki malzemeleri toparladım. Difrizden, stoklardan çıkardım. Bunlarla birazcık böyle kendi usulümüz bir burger yapacağız inşallah. Benim şöyle 560 gram kıymam var. Bu şekilde burger kıyması olarak hazırlayıp vakumlayıp atmışım kenara. Difrizdeydi. Difrizden çıkma 2 tane burger ekmeğim var. Çözüldüler artık. Biraz kestane mantarım var. 2 tane soğanım var. Birkaç tane çili biberim var. Daha önceden kanalda tarifi olan şu beef bacon, buna macon diyorlarmış arkadaşlar. Çok polemik girmek istemiyorum. Kendi yaptığım maconlarım var. Birazcık Kars kaşarı kullanacağım. Biraz taze kaşar, birkaç da kornişon turşu, bir de işte mayonez, ketçap falan. Mantarlardan başlayalım. Mantarları böyle ince ince keseceğiz. Çok aşırı ince olması şart değil. Evet arkadaşlar, mantarlarımız hazır. Soğanlarımı hemen doğruyorum. Soğanlarım da tamamdır. Biraz acı olsun istiyorum. O yüzden çekirdeklerini çıkarmayacağım. Biberleri de yine küçük küçük doğruyorum. Malzemeleri doğradık. Şöyle birazcık da eski kaşarımdan ayarladım mı bu iş tamamdır. Çok fazla gerek yok. 2 tane burger yapacağım bugün. Bunları da şöyle küçük küpler şeklinde ayarlamak istiyorum. Evet. Baştan şu soğanlarla mantarları falan biraz öldürmek istiyorum. Önce mangalda şunları biraz pişireyim. Sonra tekrardan burgeri toparlayacağız. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar geçti. Şu an kömürlerim yeteri kadar köz oldu. Birazcık zeytinyağı koyuyorum. Önce mantarları bir ekliyorum. Mantarlarım çok fazla değil zaten. Fazla da vakit kaybetmek istemiyorum. Şöyle bunları bir tarafa toplayayım. Bu tarafa da soğanları atalım. Mantarların üzerine şöyle benim devamlı kullandığım sarımsaklı biberli bir baharatım var. Bundan ekliyorum. Soğanları böyle full karamelize etmeyeceğim ama birazcık karamelize olsunlar istiyorum. Yani tamamen simsiyah yapana kadar değil. Şöyle biraz renkleri değişene kadar yapacağım. Mantarlar oldu artık. İyice de böyle erisin istemiyorum. Bu kadarı benim için yeterli. Mantarları alıyoruz. Evet arkadaşlar, soğanlarımın da rengi istediğim yere gelmeye başladı artık. Şimdi bu noktada şöyle bir parça tereyağını üzerine ekliyorum. Soğan yağı çeker arkadaşlar. O yüzden de bu tereyağını şimdi bu soğanlarım çekecek, böyle daha kremsi bir hal alacaklar. Ben şöyle bir parça da mantarların üzerine koydum. Üzerinde bunun sıcaklığıyla hafif hafif eriyorlar. Artık soğanlarımı da alıyorum. Bu kadarı benim için yeterli. Son olarak şu biberleri de hemen 2 dakika şöyle çok hafif kavuracağım arkadaşlar. Çok fazla değil.
Yani şu çiğ tadı gitsin yeterli benim için. Vallahi boğazlarımı yaktı abi be. Bu kadar yeterli. Bunları da alıyorum. Burgerimi hazırlamadan önce mangalımı bir şöyle ayarını çekeyim. Ateşi bir tarafa toparlayacağım. Burgerlerimi de bu tarafa koymayı planlıyorum. Ben burgerlerimi hazırlayana kadar mangalda böyle beni beklesin. Şundan 2-3 dilim alalım. Şunlar yeterli olacaktır bizim için. Bunu ortadan şöyle ikiye bölüyorum. Aşağı yukarı 250'şer gramlık köftelerim oldu. Bunlar arkadaşlar normal burger kıyması tek çekim. Şu an içerisinde hiçbir şey yok. Normal tek çekildi. Ben kuzuyla karışık yapıyorum. Onunla ilgili daha önce bir video yapmıştım. Fazla detaya girmeyeceğim. İzlemek isteyen arkadaşlar ekranın sağ üst köşesinden o videoyu izlesinler. Şimdi bu tarife adını veren normalde işte bir bira kutusuyla bu şekilde basıyorlar. Benim elimde şu an öyle bir şey yok. O yüzden de ben bir bardak kullanacağım. Şöyle bardağınızı şöyle etrafından bir çanak şekli vereceğiz arkadaşlar. Ben hatta daha önce yaptığımda buna çanak köfte demiştim. Bu şekilde bakın. Şöyle bir çanak şekli veriyoruz. Kıymanızın birazcık soğuk olması iyi olur. Çok sıcak olursa daha çok dağılır. O yüzden son noktaya kadar dolapta tutarsanız iyi olur kıymayı. Bunların içlerini istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Burası tamamen aslında sizin zevkinize kalmış. Ben bugün dediğim gibi sevdiğim ve evimde olan malzemelerle yapacağım. Altlarına baştan bir yastık olması için şöyle kenarlarına birer parça kaşar koyuyorum. Taze kaşar. Aynı şekilde şöyle yarımşar da altlarına koyacağım. Bakın arkadaşlar bu şekilde içine bir yatak yaptık. Ondan sonra içine bir miktar şöyle soğan koyuyorum. Bunun miktarı yine sizin zevkinize kalmış. Biraz mantar koyuyorum. Üstlerine biraz çili biber koyacağım. Şöyle acı biber. Bunun en üstüne ben şöyle bizim Kars kaşarı koyacağım arkadaşlar. Bunlar böyle güzel üstten lezzet verecek. Bu baconları ne yapacağız? Baconlarla şöyle etrafını saracağız. Bacon'ın dana etinden yapılmış olanına bacon diyorlarmış. Bu füme bir dana eti arkadaşlar. Füme kaburga diyebiliriz aslına bakarsanız. Yani marketlerde o şekilde de bulabilirsiniz. Bunu da bu şekilde kenarlarına sarıyorum. Gayet daha şimdiden güzel oldular. Bu şekilde artık mangala geçebiliriz. Artık köftelerimi şöyle bir yere bırakıyorum. Şöyle ateşten uzağa. Ateş burada gördüğünüz gibi. Köfteler burada. Bu şekilde kapağı kapatıyorum. Ortalama şöyle 140-150 derecelerde falan pişsin istiyorum. O yüzden şöyle havalandırmaları birazcık kısıyorum. Şöyle bakın. Herhalde görünüyordur. Şu an tam 150 derecede mangalımız. Bu şekilde bir kontrol edelim bakalım. Şu an itibariyle bir 15 dakika kadar oldu. Tamam, gayet güzel gidiyoruz. Bir sıkıntı yok. Aynı şekilde devam. Tam yarım saat oldu şu an. Bakın halen daha 140 derece 150 derecelerde geziyoruz. Bakıyorum biraz daha vakti var. Şu ekmeklerim vardı. Şöyle ekmekleri de böyle bir yerlere koyayım. Bunları difrizden çıkarmıştım. Birazcık fırınlansınlar. Şu an itibariyle tam 45 dakika oldu. Şöyle ekmeklere bakalım. Bakın yumuşacık oldular. Süper. Köftenin pişme derecesi 71 derecedir. Normal etlerden fazla pişmesi gerekir. Şu an bakın 72-73 derecelere gelmişiz. Bunu da bir kontrol edeyim. Bu da şu an 72-73'e gelmiş. Oradan görünüyordur herhalde. Artık bunlarla işimiz bitti. Ben şimdi şu ekmekleri alayım. İçlerine tereyağı sürüp geri geliyorum. Kestim, içlerine tereyağı sürdüm. Birazcık kızartacağım. Ondan sonra hemen burgeri topluyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle ekmeklerim kızarmaya başladı. Artık bunları da alıyorum. Artık burgeri toplamaya geçebiliriz.
Yapacak iş çok basit artık. Ekmeklerimizi zaten şöyle içlerini tereyağladık, kızarttık. Ben mayonezle bir tane acılı sos kullanacağım. İsteyen sadece mayonez kullansın. Ikea'dan alıyorum arkadaşlar. Geçen sefer bunu sormuşsunuz. Ikea'nın market kısmından alıyorum bu acı sosu. Bu yoksa normal ketçap aynı işi görecektir. Şöyle biraz altına koyduk. Yaydıralım. Ben turşu koyacağım içine. Onun dışında arkadaşlar başka bir şeye ihtiyaç yok. Artık ekmeğin üzerine köftelerimizi koyuyoruz. İş bu kadar. Bence çok güzel oldu yani. İlk başta yani şöyle bir gözünü sevecek. Bunu insanın gözü sever abi. Orası bir kesin yani. Çok çok güzel duruyor. Renkler vesaire her şey 10 numara. Aslında bir tanesini babama yapmıştım ama son dakika aradım kendisini. Oruçluymuş. Maalesef şu an tadamayacak. Şöyle gördüğünüz gibi yüksek bir burger oldu. Yani yemesi zor burgerlerden. Ortasını keselim mi? Bakın arkadaşlar. Arada ezan falan okudu. Birazcık soğuttum burgerleri ama olsun. Önemli değil. Şöyle bir müsaadenizle tadıyorum. Muhteşem olmuş. Şöyle bir lokma daha alayım. Arkadaşlar şu ellerim falan yıkamak zorunda kaldım. Biraz böyle döke saça yenecek bir burger. Ama yani samimiyetime inanın muhteşem yani. Gerçekten o kadar güzel ki içerisindeki her şey böyle ağzınıza geliyor. Acısı, kaşarı, ondan sonra o füme tadı, kıyması her şeyi gerçekten çok güzel. Turşu çok iyi tamamladı. Sos da böyle az ve kararında. Çok aşırı abartılı bir sos yok. Gerçekten arkadaşlar 10 numara oldu. Kesinlikle tavsiye edeceğim bir burger. Eğer bunu mangal imkanınız yoksa fırında da yapabilirsiniz. Termometreniz varsa 71 dereceyi ararsınız. Eğer yoksa da şöyle bir elle kontrol edin. Köfte eğer böyle içine çökmüyorsa, iyice sertleştiyse tamamdır. Ortalama 150 derecede 45-50 dakika gibi düşünün. İmkanı olan kardeşlerimin yapmasını çok isterim. Bunu da babamın tatmasını sizin gibi ben de çok isterdim ama bugün oruçluymuş. O yüzden yapacak bir şey yok. Bildiğiniz gibi ülkemizde ve dünyada bir koronavirüs belası var arkadaşlar. Allah'tan dileğimiz bir an evvel bu beladan bizi kurtarması. Çok acil durumlar dışında asla dışarı çıkmıyoruz. Yani ben bugün evdeki malzemelerle yaptım. Yani ekmeğim difrizden çıkmıştı. Daha iyi bir ekmek olabilirdi belki ama yani dışarı çıkmak istemediğim için bu şekilde yaptım. Gayet de güzel yani. Hiçbir sıkıntı da yok. Bu dönemde yapmamı istediğiniz böyle bu tür tarifler varsa bunları aşağı yazın. Şu ana kadar kanala abone olmadıysanız lütfen aşağıdan abone ol tuşuna ve yanındaki zile de basmayı unutmayın ki bir sonraki videolardan da haberiniz olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.